Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün, sanat tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan Vincent van Gogh'un hayatını ve sanatını keşfetmek için bir aradayız. Vincent, Hollanda'nın güneyinde dindar bir ailenin 6 çocuğundan ikincisi olarak 1853 yılında dünyaya geldi. Babası Theodorus van Gogh bir din adamıydı ve annesi Anna Cornelia Carbentus bir kitapçının kızıydı. Van Gogh, dini baskılar ve sıkı kurallarla dolu bir çevrede yaşamıştı. Babası, Calvinist bir kilisenin papazıydı ve bu nedenle ailede dini disiplin oldukça önemliydi. Bu katı dini ortam, istikrarsız bir ruh halini besledi. Yatılı okullarda hep zorlandı ve en sonunda 15 yaşında eğitimini bıraktı. 1869'da uluslararası sanat tacirleri, Goupil Angier'in Paris'teki genel merkezinde çıraklıktan sonra firmanın La Haye şubesinde çalıştı. Bir sanat taciri olarak nispeten başarılıydı ve neredeyse 10 yıl boyunca firmada kaldı. 1872'de Van Gogh küçük kardeşi Theo ile mektuplaşmaya başladı. Bu yazışmalar Vincent'ın hayatının sonuna kadar devam etti. Ertesi yıl Theo'nun kendisi de sanat tüccarı oldu ve Vincent, Goupil Angier'in Londra ofisine transfer edildi. Londra'daki sanat şubesinde ilk aşkı Ursula Lawyer ile tanıştı. Evlenme teklifi defalarca reddedilince derin bir aşk acısıyla içe kapanık bir yaşam sürmeye başladı. Bu sıralarda Vincent depresyona girdi ve Tanrı'ya döndü. Londra ve Paris şubeleri arasındaki birkaç yer değiştirmenin ardından Van Gogh, Goupil'steki görevinden alındı ve din adamlığı mesleğinde bir hayat sürdürmeye karar verdi. 1880'lerin başında bir sanatçı olabileceğine ve hala Tanrı'nın hizmetinde kalabileceğine karar verip resim yapmaya başladı. Bu dönemde renklerle ve ışıkla olan obsesif ilişkisi sanatının gelecekteki yönünü belirleyen bir unsur oldu. Bir yıl sonra 1881'de şiddetli yoksulluk Van Gogh'u ailesinin yanına dönmeye sevk etti ve burada kendi kendine resim yapmayı öğrendi. Kuzeni Kay Vostricker'a aşık oldu. Tamamen reddedilmesine rağmen onun sevgisini sürdürmeye devam etmesi sonunda aileyi böldü. Van Gogh, Theo'nun desteğiyle La Haye'ye taşındı, bir stüdyo kiraladı ve La Haye okulunun önde gelen üyelerinden Anton Mauve'nin yanında çalıştı. Mauve, Van Gogh'a sıradan işçileri ve köylüleri tasvir etmesiyle tanınan Fransız ressam Jean-François Millet'in eserlerini tanıttı. La Haye sokaklarında dolaşırken Van Gogh, Klasina Maria Hornig adında genç bir fahişeyle aynı zamanda terzi ve temizlikçi olarak da çalışıyordu karşılaştı. Kısa süre sonra ondan Christian olarak bahsetmeye başladı ve bunu daha sonra kısaca Sien olarak kısalttı. Yoksuldu, alkol bağımlısıydı, hamileydi ve 5 yaşındaki kızı Maria Wilhelmina da yanındaydı. Van Gogh ona acıdı ve sonraki 1,5 yıl boyunca onu kendi gözetimine aldı. Sien'in ilişkileriyle ilgili açıklaması, bunu yalnızca rahatlık ve yardımseverlik olarak tasvir etse de, Van Gogh'un daha çok bir bağ hissettiği ve hatta onunla evlenme planları yaptığı anlaşılıyordu. Desteğinin karşılığında Sien çocukları ve annesiyle birlikte Vincent'in 50'den fazla eserine modellik yaptı. Örneğin Sien'in hamile göründüğü ve sanatçının bir zamanlar "benim en iyi figürüm" dediği hüzün çizimi gibi. Hollanda'nın Nuenen şehrine taşındıktan sonra Van Gogh, Millet gibi köylü yaşamının ressamı olmaya karar verdi fakat halen resimleri satmıyordu. Theo'yu resimlerini satmak için yeterince çabalamamakla suçladı. Theo buna karşılık Vincent'in koyu renk paletinin popüler olan empresyonist sanatçıların cesur ve parlak tarzıyla karşılaştırıldığında modası geçmiş olduğunu söyledi. 26 Mart 1885'te babalarının aniden felç geçirerek ölmesi, Vincent'in üzerinde başarılı bir kariyere sahip olması yönünde baskı oluşturdu. Kısa bir süre sonra ilk büyük ölçekli kompozisyonu ve harika eseri olan Patates Yiyenleri tamamladı. 1885 yılında Hollanda'dan son kez ayrılan Van Gogh, Anvers Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldu. Orada, dönen formları ve gevşek fırça işçiliği, genç sanatçının tarzı üzerinde açık bir etki yaratan barok ressam Peter Paul Rubens'in sanatını keşfetti. Ancak okulun akademik katılığı
Vincent'in hoşuna gitmedi ve ertesi yıl Paris'e gitti. Paris'in kuzeyindeki sanatçı bölgesi Montmartre'de Theo'nun yanına taşındı ve genç sanatçıyı empresyonistlerle tanıştıran ressam Fernand Cormon ile çalıştı. Claude Monet, Camille Pissarro, Edgar Degas ve Georges Seurat gibi sanatçıların etkisi ve Theo'nun resimlerini satma yönündeki baskısı Van Gogh'u daha hafif bir palet benimsemeye motive etti. 1886'dan 1888'e kadar Van Gogh, Japon baskılarını hevesle incelemeye ve toplamaya başladı. Hatta bir Paris restoranında bunların sergisinin küratörlüğünü yaptı. 1887'nin sonlarında Van Gogh, kendisinin ve meslektaşları Émile Bernard ile Henri de Toulouse-Lautrec'in eserlerini içeren bir sergi düzenledi ve 1888'in başlarında neo-empresyonistler Georges Seurat ve Paul Signac ile birlikte Salle'de Repetition of Repetition'da sergi açtı. Vincent'in en tanınmış eserlerinin çoğunluğu hayatının son 2 yılında üretildi. 1888 yılının sonbahar ve kış aylarında Vincent van Gogh ve Paul Gauguin, Fransa'nın güneyindeki Arles'ta birlikte yaşadılar ve çalıştılar. Burada Vincent ağaç kavunu renginden dolayı Sarı Ev olarak adlandırılan Two Place Lamartine'de 4 oda kiraladı. Sarı Ev'deyken Gauguin ve Van Gogh yakın işbirliği içinde çalıştılar ve doğadan bağımsız, içsel duyguyu simgeleyen bir renk kavramı geliştirdiler. Muazzam üretkenliğine rağmen Van Gogh, muhtemelen epilepsi, psikotik dönemler, sanrılar ve bipolar bozukluk dahil olmak üzere çeşitli zihinsel dengesizlik nöbetlerinden muzdaripti. Gauguin, Vincent'in bir usturayla kendisini tehdit ettiği ve ardından kendi sol kulağının bir kısmını kestiği şiddetli bir kavgadan sonra Tahiti'ye kaçtı. Kötüleşen zihinsel durumunun etkisiyle 8 Mayıs 1889 Van Gogh, gönüllü olarak Arles yakınlarındaki Saint-Rémy'deki bir psikiyatri kurumuna yatırıldı. Haftalar geçtikçe zihinsel sağlığı stabil kaldı ve resim yapmaya devam etmesine izin verildi. Bu dönem onun en verimli dönemlerinden biri oldu. Van Gogh, Saint-Rémy'de geçirdiği yıl içinde Yıldızlı Gece, 1889 dahil 100'den fazla eser yarattı. Klinik ve bahçesi, olgunluk dönemine özgü dinamik fırça darbeleri ve bereketli paletlerle işlenen ana konuları haline geldi. Denetimli yürüyüşlerde Van Gogh kendini doğal çevre deneyimine kaptırdı ve daha sonra kliniğin kampüsünü dolduran zeytin ve selvi ağaçlarını, süsenleri ve diğer bitki örtüsünü hafızasından yeniden yarattı. Van Gogh'un kariyerinin zirvesini Arles kasabasında yaşadı. Burada güneşin altında canlı renklerle dolu manzaraları resmetti ve eserlerinin birçoğunu üretti. Yıldızlı Gece, Ay Çiçekleri ve Çiftçi Ayakkabıları gibi eserleri sanat tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Sanatının bu dönemi hem kişisel hem de profesyonel olarak Van Gogh için bir zaferdi. Ancak iç çatışmaları ve ruhsal zorlukları onu asla terk etmedi. Vincent van Gogh'un kardeşi Theo, hayatı boyunca onun en büyük destekçisiydi. Theo'nun mektupları, Vincent'in sanat yolculuğunda büyük bir rol oynadı ve onu her zaman cesaretlendirdi. Theo'nun sevgisi ve dostluğu, Vincent için bir ışık kaynağı oldu. Ayrıca Vincent'in sanatıyla ilgilenen diğer sanatçılarla olan dostlukları da önemlidir. Paul Gauguin ve Émile Bernard gibi sanatçılarla olan ilişkileri, onun sanatında yeni yollar keşfetmesine yardımcı oldu. Klinikten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Van Gogh, homeopatik doktor ve amatör sanatçı Dr. Gachet'nin bakımı için kuzeye, Paris dışındaki Auvers-sur-Oise'a taşındı. Doktor, Van Gogh'u iyileşme sürecinin bir parçası olarak resim yapmaya teşvik etti ve o da bunu memnuniyetle kabul etti. Theo'nun kendisi için iş kurma planını açıklayıp fonların bir süreliğine yetersiz kalacağını açıklamasının ardından Vincent'in depresyonu keskin bir şekilde derinleşti. 27 Temmuz 1890'da yakındaki bir buğday tarlasına girdi ve tabancayla kendini göğsünden vurdu. Van Gogh zorla odasına dönmeyi başarsa da yaralarına gereken müdahale yapılmadı ve 2 gün sonra yatakta öldü. Peki gerçekten böyle mi olmuştu?
Bir insan göğsüne ateş edip intihar eder miydi? Çok yakından ateş edildiğinde direkt ölümle sonuçlanmaz mıydı? İntihar eden kişi o halde odasına kadar yürüyebilir miydi? Sonu ne olursa olsun, Vincent van Gogh gibi bir deha dünyadan ayrıldığında, sanatının ışığı sonsuza dek parlamaya devam eder. Unutmayın ki, her fırça darbesi bir ruhun ifadesidir ve Van Gogh'un fırçasının altından çıkan her eser bir öykü anlatır. O, sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir öyküydü. Onun mirası sadece sanat dünyasında değil, aynı zamanda insanların kalplerinde de sonsuza kadar yaşayacak.